Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Terminal ekranıyla açıldık. Şeyi göstermek için botu bugün aktif ettim. Tabii ki artık kendi adıma emin olduğum bir şeyler vardı. Yani emin olduğum derken kurgum tamamlandı. Deneme tarafına geçtim açıkçası. Şimdi onu göstereyim. Sistemi anlamak adına şöyle bir durum hemen anlatacağım şimdi. Burada da gerçi Ee, beyaz alacak şimdi bunu. Siyah alacak. Burayı yaparsam bir donma yaşayabilir miyiz? Yaşayalım. Zaten anlatacağız. Evet. Şimdi burada ne görüyoruz? Açıkçası kendi kurguladığım şekilde sistem çalışıyor. Saat başı telefona bildirim atıyor. Yani burada amaç sistemin özetini geçiyor bana. Kar zarar durumunu vesaire. Benim kurguladığım şekilde önce Bitcoin'de alım yapar. Ondan sonra ilk 20'deki paritelerden benim kendi kurguma göre uygun olanlardan alım yapar. Şeklinde ayarladım. Şu an 3 işlem açık. Olmadı yani. Dördüncüyü yakalamış, dördüncüyü de bakın. Şimdi tesadüf, bakalım telefona gelmiş mi? Onu da bakayım. Görelim burada. Biraz herhalde piyasa düşüyor. Evet, yeni işlem. Adayı almış olması lazım. Evet, ada. Tamam. Adayı da almış. Yani şimdi bakıyoruz. Evet. Adayı da aldı. Yeni işlem olarak işlem fiyatını yazmış. Onun dışında güzel. Yani sistem bu şekilde. Tabii şimdi bir düşüş oluyor. Muhtemelen zarar olarak devam edecektir. Süreç burada, hepsini detaylı görüyoruz. Şeyi de şu beyazı aldım. Şimdi ekranı gece moduna kapattım. O bir düzelince tarafında da göstereceğim. 30 saniyede bir tarama yapıyor. 4 saatte bir de ilk 20'yi tarıyor. İlk 20 değişebilir sonuçta ama çok hani ilk 20 böyle aman aman değişecek bir yer değil. Sistem fena çalışmıyor. Yani sistem çalışıyor. Kurgumuz doğru mu değil mi onu test ediyoruz aslında. Onu göreceğiz. Burada mesela işte giriş ve ekleme yerlerimiz, yani şu an kademe 1'de, kademe 2 ekleme yerleri şurası. İşte o kademe 2'ler gelince burası K2 olacak. 3, 4 o şekilde gidiyor, yani 5'e kadar gider falan. Bir kurguladık bakalım. Bu tabii böyle anlık bir işlem olmadığı için hani genelde kırmızı ve yeşiller böyle uzun periyotlarda bakmak gerekecek. İşlem kapandığında kasaya atacak. Kasadaki parayı tekrardan dağıtacak falan filan. Ama şimdi ben şu keşke gece modunu yayından önce halletseydim. Şimdi onu biraz beklemem lazım. Bütün sistemi etkiliyor herhalde. O bir an önce dönmüyor açıkçası. Burada tabii şöyle bir sıkıntı var benim adıma. Terminalden çalışıyor bu. Ben bunu atmam lazım, server'a. Çünkü elektrik gittiğinde, bir şey olduğunda falan o değişiyor. Onu da bu hafta atacağım. Python desteklemiyormuş benim sonucu. Burası da geldi. Umarım öncesinde çekmiştir. Şimdi bilemiyorum. Şimdi geçelim normal şeyi de görelim artık. Burayla işimiz yok. Bu sistem çalışıyor, yani bunda sıkıntı yok. Chrome'a gelelim. Şöyle orada da göstereyim. Şimdi ada da geldiği için o 4, mesela burası 3 işlem açıktı. Ben yayına başlamadan bakalım 4 olacak. Evet, ada da gelmiş. Şu an hepsi zarar. Ama yani kurgumuzda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine de test aşaması olduğunu söyleyeyim. Yani takip edenlerden sadece mock copy yaparsanız bence daha mantıklı. Bir şeyleri değiştirmek icap edebilir burada. Yani kodlamada. Bir açık görürsek, bir yanlış görürsek onunla oynamak gerekir. Henüz buraya düşmemiş. Bunlar bir iki saatte refresh olur diyor.
Sistem bu şekilde. Şimdilik hepsinde ciddi zarardayız. Yani ciddi derken benim için kırmızının hepsi ciddi. Deniyorum, test edeceğim. Bakalım sonuçlarını beraber göreceğiz. Hadi buradan başlamışken normal kendi hesabımızla devam edelim. Asıl problemimiz burada genel olarak, çünkü bakiyemiz sağlam şekilde büyüdü. Yüzdeyi biraz düşürsek de açığımız büyüyor. Dün akşam aldım tabii. Gece 3.30-4'e geliyordu. Biraz da savaş muhabbetlerine bakıyordum. Canlı yayınlar falan, yabancı kaynaklar derken o sıra alım yaptı zaten. Tekrar seviyeleri değiştirdik, anlatırız onu. Ondan sonra bu şimdi login oldum tabii mecbur. Buradan çıkıp yapabilir miyim diyeceğim ama öteki tarafa nasıl geçeceğim onu da bilemedim. Orası da zararlı zaten. Biraz sonra ona da bakarız. Rainbow bize ne diyordu? Hep anlattığımız ay bölgesi klasik. Bu mavinin içindeyiz. Yukarı ilk en azından mavi üstüne gelene kadar rahatlamak yok. Gelelim 24 saate bakalım, sağlam bakiyeler gitmiş longçu, ama bütün dünya sarsılıyor biliyorsunuz. Böyle gidiyor yani şu an piyasa maalesef. Çok ekstra bir yapılabilecek de ekstra bir şey yok. Stop olup işlemleri kapatabiliriz ya da işte kademe kademe taşımaya, takibe devam edebiliriz ki ben o taraftayım. Bu ekstra işte her gün bir savaş muhabbetinin etkileri de devam ediyor yani. Daha da kötü olma ihtimali de var. Bir anda her şeyin bitme ihtimali de var bu arada tabii ki. Bekleyip göreceğiz bakalım durum nereye gidecek. Görmek lazım. O yüzden takiple devam ediyoruz. Burada başka alacağım bir şey. Heatmap'e bakalım orada ne olmuş. Aşağı kırılmıştır diyeceğim ama yok yani, gerçekten bu aralıkta kaldık yani. Hani piyasa 68, 65, 70 arasında böyle bir yataya bağladı aslında. Burada bir kırılım 70'ten direkt 8'e 2000 dolarlık. Bu 2000 dolarları biz bu 6 ay önce saat başında yukarı aşağı yapıyorduk. Bayağı piyasa böyle oynuyor bizde şu aralar. Gelelim bakalım burada sıkıntımız ne? 100. parite yine BTT. Sistem şuradan ilk 20'yi çekiyor. Ben şeyleri ayıklıyor tabii, bu USDC işte USDT falan, onları ayıklayıp 20'ye tamamlıyor. Yani aşağı yukarı Zcash'i de vardı demin gördüm. Buraya kadar olan pariteleri alıyor. Bu şekilde de devam ediyor. Ee, Yani öyle kurguladım. Bakalım doğrusunu eğrisini göreceğiz. Onu e, bir tarafın şeyini bota bağlayacağım yine. 14'teydi 15'e düşmüş. Ee, Bota bağlayıp devam ettireceğim. Vadeli işlem içinde. Aynı mantığı yürüteceğim ama benim oradaki fikir şeyim biraz daha farklı. Ee, O daha kısa aralıklarda olacak. Çıkışları da aynı olacak. Kasa yönetimi de aynı olacak. Bakalım, orayı da bir değiştireceğim yani. Şimdi burada kritik bölgedeyiz. Hep dediğimiz şu 40 bölgesinin kaybolmaması gerekiyor. Bakın şu bölge. Burası kaybolduğu senaryoda bile gerçekten şu 2.17'nin altına düşmüyor gerekiyor. Şu anda böyle baktığımızda bakın şöyle çizersek şu an yine destek olabilecek, yani kısa vade şurayı bir çizgi gibi düşünün. Tam desteklerde duruyor. Bu 2.17'nin kaybı bizi çok üzer. Onu söylemek lazım. Şimdiden ona da hazırlıklı olmak lazım. Şimdi burada Bitcoin dominansta 58, Ethereum 11, Adır 31. Bunlar ama bir şey değiştirmiyor tabii. Korku endeksimize bir bakalım. Evet, burası fena değil yine. Yani bunun daha kırmızıya gitmesi mantıklı şu an için. Altcoin sezon endeksi muğla olmuş ama gerçek değil yani. Burada genel olarak tabii kırmızıların çoğunlukta olduğu son 90 günde bir piyasa. Dominansı konuştuk. Detaylandıracağız. Şuradaki pariteler genelde önemli. Artık o bot öyle çalışacak.
baktığımızda mesela orada Bitcoin şu an kâra geçmiş gibi duruyordu. Yani böyle anlık oraya bakmak çok doğru değil şey anlamda. Bakın şöyle ben şimdi, kendim tabii şu an heyecanlı olduğum için bakıyorum devamlı. Nasıl diyoruz? Lead trade mi diyor? Yok, ben trade etmeyeceğim. My lead. Evet. Bir mantıklı, tamam. Ada gelmedi. Burada şu an zarar yazıyor. Birazdan yeşil yazar gibi duruyor. Haber biraz zararda. Avax da bayağı zararda. Yani öyle. Buradaki sistem bu. Çok böyle kısa vade işler yürümeyecek orada. Biraz uzun vade yürüyecek tabii ki. Şimdi burada ilk 20'yi de baktık. Ethereum 13, BTC 70. Aynı aslında değişen bir şey yok burada da. Şimdi gelelim biz genel piyasamıza şöyle bir bakalım. Ne oldu, ne bitti. Bence şu günlük kırılım iyi oldu. Henüz bu bitmiş bir şey değil tabii ki. Bence orada bir süreç devam edebilir. Borsamıza yarın bakarız. Evet, RAN. RAN'da yani şuraya kadar muhtemelen 39'a kadar bir temas olacak ve o bölgeler bence güzel bölge alım için. Bu arada tabii savaş etkisinin olmadığı senaryoyu konuşuyoruz. Biz savaş etkisiyle konuşacaksak bence bir şey almayın zaten. Burada süreç yukarı gidecektir. Bir olumsuz durum hala yok. Şu bölge gelse bile 440'lar civarlara gelse bile. Evet, linkte de aşağı yaptım. Bir günün altındayız zaten. Bence gerek yok. Bekleyeceğiz yani. Şu 8 küsurlar önemli. Yarın da haftalıklar değişeceği için yarın daha net oluruz. Gece yine uyku yok. Burada ne dedik? 32 bizim hedefimizdi. Oraya da az kaldı. Oraya geldik. Yani şimdi burada çanak çizip devamını, yani şu kadar daha atmasını bekleyebiliriz. Beklemek gerekir mi? Belki backtest yapılabilir diyeceğim ama hani böyle bir şey yaparsak, yani buradan şu kadar yukarı girmek için yani 36, ama buna nasıl dahil olunabilir mantık olarak? Doğrusu ne? Şu bölgenin üstüne çıkar. Buraya temas eder. Tekrar çıkışta dahil olursun, ama onun dışında bence gereksiz. Yani bence burada bizim için süreç tamamlandı. Biz çünkü çok aşağıdan bu bölgeyi hedefleyip konuşmuştuk. Sol için bakalım. Soldaki şunları bir sileyim. Geçmişte kalan şeyler biraz, bunu da silelim. Burada ne anlattık? Yukarı gitse bile düşüş mantıklı diye. Şu bölge 79'lar sanki yine kapıda. Evet. FED'de de biz düşüşün mantıklı olduğunu konuştuk. Yani artık bu buralara, yani 24'lere gelse bile burada düşüşü değerlendirmek lazım. Bu 24'ü geçer, işler değişir, ama şu an orada değiliz. Ada zaten demin aldığım pariteydi galiba. Ada değil mi? Ops, ada, evet. Yes. Adada da işlem tamam. Zararlarımız azalacak. Kâra geçeceğiz. Bu sistemi merak ediyorum açıkçası. Bakacağız. Onu vadeliye nasıl uyarlayacağımla ilgili de bu hafta çalışamam da haftaya çalışırım. Gerçekten 3 gün uğraştım şeyle, bütün bayram. Çok fikir değiştirdim. İnşallah en iyisi olmuştur. Dün akşam backtestlerini de yaptım. 3 senelik şeye 3 seneye uyarladım yani. E, Fena değildi. Bakacağız tabii. Buradaki süreç ada için, yani dönüş düşün, yani şu bölgeler 24'lerin kaybolmadığı senaryo bence gayet olumlu diye düşünüyorum. Şu bölgeyi silelim artık. Bunlara ihtiyacımız yok. Neo'da henüz düşüş yeni başlamış gibi. Bence bitmesini beklemekte fayda var. Bakın 2.42, hatta 2.34 çok mantıklı duruyor. BNB'ye gelelim. BNB'de de düşüş yeni başladı. Bir gün öncenin altına sarktı. Bekleyeceğiz. Henüz bir destek almadık. En güzel bölge 600.
buradan destek alabilir. CZ'ye gelelim. CZ mesela backtest'te bayağı yani çok az kar elde ettirdi. Bazı pariteye inanılmaz zarar ettiriyor bu arada. Onları elledim tabii hep. Bazı paritelerde çok ciddi karlar elde ettirdi. Öyle bakacağız tabii. Buradaki süreç CZ için çok dar aralıkta sıkıştı zaten. Şu bölgelerden dönmesi çok normal. Daha biraz daha şu 33'ler civarları aşağıda var gibi duruyor. Doge. Bütün piyasa aşağı kırmış. Güzel. Yani şöyle güzel kötü de. En azından artık bir dönüş arayacağız. Ama dibi bilmiyoruz yani. Bu ne? Doge. Doge'da da. Yani haftalık bölgeleri ilk hedeflemek mantıklı. 87'ler. Aylığa gidersek 80 zaten de. Bence şu haftalıklar mantıklı duruyor. Bu ne? Petrol. Petrol artık yani 120'nin üstünü görmez diye düşünüyorum açıkçası. Oradaki yapı gayet 120'ye uygun. Ethereum'da da şu 1900'ler bölgesi gayet mantıklı duruyor. Yani e, şu bölge dönüş için 1900, 1-2 biraz daha düşüş mantıklı duruyor. Ripple'da da aynı şekilde biraz düşüş. Şu 1-200'ler civarına sarkmayabilir ama gerçi şuradaki mum da güzel. Yani 1-270 gayet güzel bir bölge. SC zaten toprağa bakıyor. Ya şöyle gerçekten hiç aşağı destek yok. Yani buradaki süreçler haftalıklar bir değilsin. O zaman daha net olacak. Aşağıda destek lazım yani. Devamlı aşağı geliyor ve aşağıdaki destekler hep geride kalıyor, yukarıda kalıyor. O yüzden yani birazcık yukarıda kalabilse toparlayacak ama şu an çok aşağılarda. Evet, IOTA gel bakalım. Şimdi burada muhtemelen şuna da gidecektir diye tahmin ediyorum. Şunu değiştirmedim. Bak şunu yaptım diye hatırlıyorum ama e, telefondan yaptım olmamış galiba. Bakalım şuna koyalım. 525 aktif. Evet bu da zaten 50'de aktif. Şimdi burada dün gece tabii alım oldu. 60'taydı. Oradan da aşağı sarktı. Bir dahaki alımım o büyük zararlı olan için 525, küçük olan için de 50'de. Bunları bekliyorum yani açıkçası. Burada henüz bir dönüş için konuşabileceğim bir şey yok. Çünkü aynı SC gibi toprağa kadar gidebilir yani seviyede maalesef. Çünkü şey yok. Aşağıda hiçbir bölge yok yani aylık bilmem ne hani hiçbir şey yok. Bunun bir de haftalığını da kurgulayalım bakalım yarın için ne olacak. Yani çok parite ölü gibi. Hatta biz bunu kurgulamış mıyız diyeceğim ama yok. Ee, Yapmaya çalışmışım. Şu mu? Evet. Hepsini de aşağı atıyor zaten parite. 3 4 evet. 1 2 3 4 evet. Yani e, haftalıkta da iyi değil yani şey olarak. Çünkü şunun altına atmaması gerekiyordu. Yani şu bölgeyi de alabilir. Alırsa da ona göre organizasyonumuzu yapacağız. Açıkçası burada ne oldu? Şimdi onu söyleyeyim kendi adıma. 85 olan çıkışımı 77'ye çektim sanırım. Yok 77, 75. Ha şu 75'i sileyim çünkü onu iptal ettim ben. 72'de çıkacak küçük olan. Yani az bir karla orası kapanacak. 50'de alırsa o 72 olan zaten çok aşağı gelir. Ama onun dışındaki 77'de çıkacak. Şey yani buradan ne kadar artması lazım ona bakalım. Çok uzak çünkü mesafeler artık. %25 artarsa küçük olan çıkıyor. %32 artarsa da büyük olan çıkacak. Yani çok uzak mesafeler. Biraz umutsuz vaka gibi duruyor ama baktığımızda 72 25 Şubat yani bir ay önce de buralardaymış. Oradan aşağı gelmiş. Tekrar toparlanmasını bekleyeceğiz ama destek lazım yani. Destek derken
aşağıda bölgeler lazım. Onlar hiç olmadığı için yani bizim şu seviyede en azından 67'nin üstünde kalıyor olmamız lazım ki yukarıyı artık kurgulayabilelim. Şu an oradan çok uzaktayız. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Buradaki süreç böyle. Savaşın da etkisini zaten çekiyoruz. Burada da gördüğümüz aslında günlük kırılım oldu ve devam ediyor yani süreç. Burada henüz bir dönüş düşünmek erken. Haftalıklarını bir değiştirelim. Bunda da yapalım bakalım. Ya haftalıkta bu arada çok iyi yani. Hiç sıkıntı yok gibi. Ben böyle baktığımda açıkçası gayet güven veriyor yani. Ama tabii burada biz 75 hedefimizi tutturmuştuk ama ben şu 65'lerin altına gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Haftalık olarak güzel duruyor. Gümüş ve zaten bu arada gümüş e, bayağı toprağa bakıyor onu söyleyeyim. Ama çok önceden konuştuk bunu. Altın da sıkıntılı yani altın ve gümüş ama bunun gerçekten savaşla birebir alakası yok yani. Şu bölgelerdeyken savaş yoktu. O yüzden o başka bir şey yani. Yani savaşa uydurmaya gerek yok. Diğer partilerin çoğunda savaşla alakası var. Şöyle yani onun nasıl yok diyeceksiniz de. Bunlar tam böyle yukarı kesecekken bir şey oluyor böyle bir haber çıkıyor bir şey çıkıyor hop aşağı. Ona yapacak bir şeyimiz yok şu an için. Altın tarafında veya gümüş tarafında zaten yukarıdaydı. Çok önceden yukarıdaydı. Dönüş vardı orada. Aşağıdakilerde yukarı var aslında. Onu bir türlü yapamıyor. Bakalım altın ve gümüşten çıkan para buraya akacak mı? Şu an nakitten çok para akacağını da sanmıyorum ama burada total 3 için baktığımızda aşağı yönlü şu 690'lar sanki hedef gibi. Burada da paranın dolara ya da işte nakite kaydığını görüyoruz. Zaten sabit. En azından şu 8'likilere kadar belki gidebilir. Sonra değişebilir. Total 2 için de aynı şey geçerli. Aşağı yönlü devam ediyor. Bakın 900'lere doğru gelecek gibi. Para çıkışı devam ediyor. Burada yukarı kırılım olacak gibi en azından şu 10 okuyayım. Bakalım burası önemli. Ama burada da fena yani dayanıyor ama işte yani şu bölgelere tekrar çıkarsa biraz canlanabilir piyasa. Bitcoin dominans. Bitcoin dominansı da aslında yataya aşağıda bağlıyor. Şu bölgeler 58'ler tekrar destek gibi çalışıp yukarı yapabilir. Piyasa bu şekilde. Herkese bol kazançlar, güzel bir hafta diliyorum. Ben de ekran başında olmam gerekiyor. Maalesef. O yüzden şimdilik çok böyle hem uzatmayayım hem de yarın zaten haftalık bakacağız detaylı. Şuradan bir daha şeyimize bakalım. Yani sistemin çalıştığını görün diye anlamak açısından. Buradaki ara geçer, zarara geçer önemli değil. Yani işlem kapandığında mantık şu benim için. Yani burada atıyorum işte ada kapandı mesela karla. Kar hedefim de zaten şu %4 kâra geçtiğinde onu da anlatayım. Arada atladımsa. Mesela haber %4 kâra geçti. %3'e stop koyuyor. %5'e gidebilir, 7'ye gidebilir, 20'ye gidebilir. Her gittiğinde %1 olarak artıyor. Mesela %7 kar olduğunda %6'ya stop koyuyor. %10 kar olduğunda %9'a stop koyuyor. O şekilde taşıyarak yani sistem kendi bu ben hiç karışmıyorum. O şekilde devam edecek. Onun dışında onu sattı diyelim. Hemen şey taramasına devam. İşte yeni parite aramaya devam yani. Sistem o şekilde çalışıyor. Ben müdahale etmiyorum. Onun dışında bütün hepsinin kasasını böldüm. Şurada az bir bakiyem var zaten. Çok aman bir bakiyem yok. Bu deneme için yani bunu sıfırlarsa da sıfırlamaz da spot olduğu için. Ama yani buradaki bütün kaybı da göze aldım. Yani ben bunu test etmem lazım. Çünkü gerçekte birebir de. Dediğim gibi hani zaten bir zarar edeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ama yani çünkü yani işleme giriş stratejim şöyle. Onu da söyleyeyim. Yani mesela Bitcoin açıyor ya mesela. Kasanın %8'iyle açıyor. İkinci kademede %12'sini kullanıyor. Kalan derken bu toplam kasayı hep dörde bölüyor zaten. Bu dörde bölüyor. Kendi kasasından tekrardan. O şekilde yürütüyor yani işlemi. Farkındaysanız hep bakın aynı dolarla işlem açmış.
Bu da ne olacak? Şimdi mesela bu kapandı. Ana kasan burası işte atıyorum 700 oldu. Bu sefer 700'ü 4'e bölecek. Atıyorum bu kapandı. 710 oldu. 710'u 4'e bölecek. Yani buradaki girişlerin hepsi standart aynı olacak. O şekilde bir kurgu ve işte atıyorum işte ikinci kademe aldı. O ortalama üzerinden üçüncü kademeyi %30 düştü alacak falan filan. Yani bayağı bir kafama oturtup bir şey yaptım. Bakalım bir test edelim bu hafta en azından görelim. E, Öteki tarafta işlemlerden kurtulabilirsek şayet işlemler çıkar ise orada da şey yapacağım işte dediğim gibi böyle bu sefer bu her yani orada da vadeli içinde bir test yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Herkese bol kazançlar, güzel bir hafta olsun. Şu savaş da bir bitsin. Hem bir zarar görmesin insanlar hem de biz de yolumuza bakalım artık diyelim. Tekrar güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.